Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine Karaşahin. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün çok güzel bir modelle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi böyle hep bildiğimiz menekşe motifinden harika bir kırlent çalışması yaptık. Bu kırlenti okulda Almanca öğretmenimiz Fazilet hocam yapmış. Rica ettim kendisinden. Takipçilerimle paylaşmak istiyorum dedim. Sağ olsun beni kırmadı, getirdi arkadaşlarım. Çok güzel bir, bakın gördüğünüz gibi çalışma olmuş. Şimdi 9 tane motif kullanmış bakın. Bu motiflerden her biri kaç santim, bir ona bakalım. Evet, motiflerden her biri 11'e, şuradan bakıyorum, 11'e 11. 11'e 11 arkadaşlarım, motiflerden her biri. Şöyle, evet, toplamda 32-33 santim. Şuradan tutalım bir de. Yine burası da bakın 34 santim kadar olmuş. Şöyle arkasını da göstereyim sizlere. Şimdi ben size hem motiflerin yapılışını, hem birleştirilmesini, hem de arka kısmını videonun içerisinde göstermiş olacağım arkadaşlarım. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı da unutmayın lütfen. Hazırsanız başlayalım. Ben bu renklerden kullanmayı düşünüyorum. Buradaki sırayla bakın. Buradan başlıyorum. Bu şekilde de devam ediyorum. İplerim Alize Cotton Gold arkadaşlarım. Bakın, füme, ekru zannedersem, krem ekru diyebiliriz. Lila ve civciv sarısı. Bunlarla yapacağım. Bakalım ortaya nasıl bir çalışma çıkacak. Hemen başlayalım. Tığ olarak 2,5 milimlik tığ kullanacağım. İplerim söylediğim gibi Alize Cotton Gold'un renkleri, elimde kalan ipler. Şöyle 2 kez sardım. Bir sihirli halka oluşturdum. Bakın. Şimdi burada 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim. İp alıyorum ve buraya bir ikili trabzan yaptım. Baştaki ile birlikte 2 oldu bakın. Araya bir zincir. Tekrar 2 tane ikili trabzan. Araya bir zincir. Yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Araya bir zincir. Evet, bu şekilde 8 tane grubumuz olacak. 16 tane trabzanımız olacak. Aralarda bir zincir var. İkişer ikişer devam ediyorum. 1, 2, bir zincir. Bunu 16 tane yapıp gelelim. Bir zincir çekiyorum tekrar. 1, 2 tane yan yana ikili trabzan yapıyorum. Şimdi toplam bakalım ne kadar olmuş. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Evet, 16 tane olacak. Yine eklerken bir zincirimi çekiyorum ve buraya geliyorum. Şurada 3 zincir çekmiştik hatırlarsanız. Şöyle üçüncüsüne giriyorum. Kapatıyorum. Bir zincirimi çekiyorum ve burada ipimizi koparıyoruz. Çünkü renk değişimi yapacağız arkadaşlar. Evet, burada ipimi kestim. Şöyle sağlamlayalım. Şuradaki sihirli halkayı kapatalım. Bakın. Daha sonra bunu sağlamlayacağız şimdi. Hemen öyle kesivermeyeceğiz, yoksa açılır arkadaşlar. Sağlamlamamız lazım. Böyle kalsın. Şöyle bir tane sarıyorum. Bakın. Herhangi bir zincirin arasından giriyorum. Şöyle şuradan girelim. Şu ipi de
şöyle arada kaybedelim. Bakın. 1 2 ikili trabzan yaptık. Tekrar geliyorum. Bir tane daha ikili trabzan. Tekrar 3 tane aynı yere ikili trabzan yaptım. Bakın 1 2 3. Yine bir zincir var arada. Hemen diğer tek zincirin olduğu yere gittim. Aynı yere yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar buraya geliyorum. Bakın. Her bir zincirin içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aralarda bir zincir var. Bir zincir. Tekrar buraya geliyorum. 1 2 ve 3. Toplam 8 tane de bu şekilde üçlü trabzanımız olacak. Bir zincir çekiyoruz. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu sıramız bu şekilde devam ediyor. Bir zincir. Bakın en sona geldik. Şöyle ipleri aralara saklamayı unutmayın yaparken. Böyle kısacık kısacık kesivermeyin ipleri. Aralarda böyle ilmeklerin arasına saklayın. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tamamdır. Bir zincir çekiyorum. Şöyle bu şekilde kapattık. Bir zincirle sabitledik ve ipimi koparıyorum. Şimdi diğer rengimi aldım. İpimi sabitliyorum. Bakın. Üstüne bir tane sardım. Yine herhangi bir boşluktan giriyorum. Şöyle şu ipi saklamak için hemen bitirdiğim yerin bir öncesinden giriyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Tekrar aynı yere bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bu sefer araya 2 zincir çekiyorum. Buradaki ikili trabzanlarımız kısa olmayacak. Biraz böyle bacaklarını uzun uzun yapacağız. Sanki burası bu modelin püf noktası gibi. Biraz hafiften uzun uzun bakın alttakine göre. Bu şekilde. Tekrar hiç arada zincir yok. Üstüne aldım. Buraya geçiyorum. 1 2 2 zincir. Tekrar buraya iniyorum. 1 2. Yani her boşluğun arasına bakın 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aralarda geçerken zincir yok. Şimdi bir sonraki sırayı da aynı renkle yapacağımız için bu ipimizi burada şimdi koparmayacağız. Dolayısıyla şuraya hemen başladığımız yere şöyle kaydırmayla birleştirdim. Bakın. Şuraya kadar şöyle ilmek kaydırma yöntemiyle geliyorum. Evet, geldik. Şimdi burada 1 2 3 tane zincir çekerek başladım. Bu zincirin dışında içine 6 tane
ikili trabzan zincirle birlikte 7 olacak arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 şu baştaki zincirle birlikte 1 2 3 4 5 6 7 tamamdır. Tekrar bakın, hiç arada zincir yok. İp aldım, diğer tarafa buraya geliyorum, hemen şuraya atlıyorum. Bakın, diğer ikilinin içine 2 zincir çektiğimiz yere giriyorum. Tekrar 7 tane ikili trabzan yapıyoruz her birine. 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi arada hiç zincir falan yok. İpimi alıyorum, buraya geliyorum ve 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 7. Evet, yine şurada şöyle zincir çekmiştik ya, şuranın tepesine şöyle giriyorum, kaydırma, bir zincir. Burada artık ipimizi koparıyoruz. Burada yine ipimizi sabitleyelim. Şimdi şu 7 tane trabzanın birincisinden başlıyorum. Buraya sık iğne yapacağız. 7 tane. 1 2, bakın bu ipleri böyle kaybedin. 2, şu altlarda kalsın, kısacık kesilmesin. 3 4 5 6 ve 7. 7 trabzanın üstüne 7 tane sık iğne yapacağız. Buraya geldiğimiz zaman, bakın bu birleşme noktalarına geldiğimiz zaman şöyle alta giriyoruz. Bakın, buraya değil, buraya giriyorum. Şu şekilde uzun bir sık iğne yapıyorum. Tekrar şuradan girip 7 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yine bakın, alta giriyorum. Şöyle kastırmasın arkadaşlarım, burası şöyle gevşek kalsın biraz. Şuradan hemen beş, 6 ve 7. Evet. Şimdi şuradan başlamıştık, hatırlarsanız. Son olarak ne yapacağız? Şuradan yine iniyoruz. Şu şekilde ve son olarak buraya getiriyorum bunu. Şöyle kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve burada
bu sarı ipimi koparıyorum. Evet, böyle olacak. Şimdi gri ipimi tekrar aldım. Şuradan şu uzun olan sık iğnemizin tam ortasından başlıyoruz. Şöyle ip aldım. Buraya getiriyorum. Bakın. 1, 2 ve 3. Bir üçlü trabzan yaptım. Şimdi burada üstüne aldım tekrar. Hemen yanına geliyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Şu ipi de arkada kaybedelim arkadaşlar. Tekrar bir üçlü trabzan yaptık. İkili, tekrar ikili trabzan yapıyorum. En sonda yarım trabzan, çakma sık iğne yaptım. Bakın, üçlü trabzan, ikili, ikili, yarım trabzan. Daha sonra 4 tane sık iğne. 1 2 3 ve 4. Şuraya geldiğimde bakın, şurası biraz çukur olduğu için dengelemek için burada şimdi motifimizi kare şekline döndüreceğiz. Dolayısıyla burada bakın üstüne alıyorum. Şurada tam buranın üstüne sadece bir yarım trabzan yaptım ki şu hizayı bulması için. Tekrar 4 tane sık iğne. 1 2 3 ve 4. Şimdi bir tane şu ipi de bakın şöyle yine alta saklayalım. Bir tane yarım trabzan. 2 tane aynı şekilde ikili trabzan. 1 ve 2. Geldim tam buraya. Bakın tam buraya. Bir üçlü. Burası tam köşe arkadaşlarım. Üçlü trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Burada üstüne alıp aynı yere tekrar sadece burada aynı yere batıyorum. Bir üçlü trabzan daha yaptım. Bakın buraya bir köşe oluşturdum. Şimdi üçlüden sonra 2 tane ikili trabzan yapıyorduk. Bir, yanına bir daha 2. 2 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane yarım trabzan yapıyorum ve 4 tane sık iğne. 1 2 3 ve 4. Tam ortaya geldiğimde ne yapıyordum? Buraya bir yarım trabzan. Tekrar 4 sık iğne. 1 2 3 ve 4. Tekrar yarım trabzan. Bir tane ikili, bir tane daha ikili ve şuraya tam buraya üçlü olacak ve burası köşe olacak. Üçlü trabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar üçlü trabzan yapıyorum. İkili trabzan yaptım. Tekrar ikili trabzan ve yarım trabzan. 1 2 3 ve 4. Üstüne aldım buraya. Tekrar 1 2 3 ve 4. Yarım trabzan, 2 tane ikili trabzan, tam buraya bir tane üçlü trabzan yapıp üçlü trabzanı yaptığımız yerde zaten köşemizi oluşturuyoruz. Bakın, motifimizi burada kare haline getiriyoruz.
Burada kesmedim, beraber yaptık. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar bir üçlü trabzan. Arkasından hemen 2 tane ikili yan yana, bir tane yarım trabzan, 4 tane sık iğne, tam buraya bir tane yarım trabzan, çukur olmasın diye orası. Tekrar 4 tane sık iğne, 1 2 3 ve 4. Hemen buraya bir yarım trabzan yaptım. İkili, ikili, 2 tane de ikili trabzan yaptım. Şurada tek üçlü yapmıştım. Hatırlarsanız başlarken. Şimdi aynı yere tekrar girdim. Bir üçlü trabzan daha yaptım. Evet, bu şekilde. Şimdi bir üstüne tekrar çıkacağız ve yine aynı iple çıkacağız. Dolayısıyla burada ipimizi koparmayacağız ve köşeyi bakın nasıl yapacağım. Şöyle şu başladığım yere giriyorum. Şu şekilde bir köşe oluşturdum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Buraya şimdi köşeye bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir yine aynı yere 2 tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. Evet, 3 zincir çektim. Üçlü trabzan, 2 zincir, üçlü, üçlü. Sadece köşeler üçlü olacak. Diğerleri ikili trabzan olarak devam ediyor. Bakın şuradan başlıyorum ve ikili trabzanlar yapıyorum. Şimdi karemizi oluşturduğumuz için her birinin tepesine giriyoruz ve sadece ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Diğer köşeye kadar gidelim. Evet, bakın buraya kadar ikili trabzanlarla devam ediyorum. Şu köşeyi bir kez daha göstereyim. Daha sonra kamera arkasına yapabiliriz. Buraya kadar ikili trabzanlar yaparak geldim. Şimdi köşede 1 2 3 tekrar yanına 1 2 3 2 tane üçlü trabzan yaptım. 2 zincir çektim ve aynı yere tekrar 1 2 3 1 2 3. Yani burada köşedeki 4 taneyi üçlü trabzan yapıp araya 2 zincir çekiyoruz. Ama diğerleri bakın hemen buradan başlıyorum. İkili trabzan olarak devam ediyor. Şimdi bu bizim son sıramız ve bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Köşeyi gösterdim. Sona kadar kamera arkasında yapıp gelelim. Evet arkadaşlarım, bakın şurada başlamış olduğum yere geldim. Burada hemen şöyle bir tane de zincir çekiyorum. Burayı sağlamlıyorum ve motifim bitti. Bakın şimdi ben kamera arkasına diğer motiflerimi de yapıp geleceğim. Evet, ipimizi sabitleyelim. Sabitledikten sonra iki tane motifimizi bakın düz yüzeyleri dışa gelecek şekilde alıyoruz. Tersler içeride. Şu köşelerden giriyorum. Her ikisinin de köşesinden girdim. Burada birbirine bağlıyorum. Bir, iki tane sık iğne yaptım köşeye. Daha sonra her birinden bakın bir buradan alıyorum, bir karşı taraftan. Tam
aynı hizadan almaya dikkat edin. Karşılıklı aynı trabzanların üzerinden almaya dikkat edin. Bakın, bir buradan, bir karşıdan. Bir buradan, bir karşıdan. Bakın, bir buradan, bir karşıdan. Bir buradan, bir karşıdan giriyorum ve sık iğne yapıyorum. Bir buradan, bir karşıdan. Aynı şekilde evet, bir buradan, bir de buradan. Şimdi köşedeyim. Bir, iki tane köşeye aldım. Şimdi bakın, böyle bir birleştirme oldu. Burada şu iki taneyi de alıyorum. Burayı da birleştireceğim ya. Fakat birleştirirken buraya bir zincir çekiyorum. Kasmasın diye. Bu ikisini de yine aynı şekilde alıyorum. Bir, iki tane sık iğne. Tekrar yine şuralardan karşılıklı aynı hizaya gelecek şekilde birleştiriyorum. Devam ediyorum. Böyle her birinden girdim. Şimdi sona geldim. Sonda bir, iki tane sık iğne, bir zincir yaptım ve burada ipimi koparıyorum. Bakın, şöyle şuradan başladım, şu şekilde birleştirdim. Şimdi şöyle birleştireceğiz. Şu şekilde birleştireceğiz. Aynı biraz önce gösterdiğim gibi, sadece şu orta noktayı göstersem yeterli olacak. Şimdi yine başlamayı göstereyim. Yeni başlayan arkadaşlarımız için tekrar olsun. Bak, bu ikisinden tam köşeden giriyorum. İki tane sık iğne yaptım köşeye. Hemen bir buradan, bir karşıdan olacak şekilde aynen devam ediyorum. Bakın, bir buradan, bir karşıdan. Şu ipleri de gördüğünüz gibi aralarda saklayarak gidiyorum. Hem ip temizleniyor hem de sağlam oluyor. Hemen kısa kısa kesmeyelim. Böyle yine ortaya kadar gidelim. Aynı şekilde. Evet, köşeye, ortaya yaklaştım bakın. Şimdi şurası köşeydi ya tam. Buraya bir tane içeri sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum karşıya geçerken. Tekrar şuradaki köşeye giriyorum. Bir sık iğne de buraya yapıyorum. Daha sonra hemen karşılıklı iki taraftan da almaya devam ediyorum. Bakın, bir buradan, bir buradan. Bu şekilde bunu sona kadar götürüyorum.
Evet, yine aynı şekilde her birine batarak geldik köşeye. 1 2 bir zincir. Evet, bu şekilde birleştirmemizi de yaptık. Bence çok güzel oldu arkadaşlarım. Yani şuradaki renkle bu birbirini tamamlamış oldu. Harika oldu gerçekten de. Şimdi arka tarafını yapacağız. Evet arkadaşlarım, şimdi ben bunu 4 tane yaptım. Siz bunu ne kadar büyüklükte istiyorsanız, mesela bu arkadaşım 9 taneden yapmış. Siz de aynı şekilde yanına birer tane daha ekleyerek 3 tane yukarı 9 tane yapabilirsiniz ya da daha büyük de yapabilirsiniz. Ben şimdi size göstermek için 4 taneden yapacağım. Şöyle bakın, birleştirdiği iple en son kenarına geçmiş. Ben de orijinaline sadık kalayım. Aynı şekilde şöyle bir son bir sıra geçelim. Buraya 2 tane ikili trabzan yaptım. Tüm çevresini ikili trabzanlarla çevirmiş. Başka bir şey yok. Daha sonra da arka tarafa geçmiş. Şimdi tüm çevreyi böyle beraber geçelim. İkili trabzanlar yapacağız. Bakın şu birleştirme noktalarından geçerken şöyle 2 tane bu tarafa yapalım. 1 ve 2. Tekrar buraya geliyorum. Şöyle şu ipi de araya alarak 2. Şu köşelere ikişer tane yaptım. Tekrar her birinin tepesine birer tane yaparak yine diğer köşeye kadar devam edelim. Köşeye kadar geldim. Yine köşede 2 tane bu tarafa yapalım. 2 köşeye zincir çekmeyeceğim. 3 4 5. Yani köşeye 5 tane yaparak dönmüş olduk. Köşeye arkadaşlarım, zincir çekmedim. Evet, devam ediyoruz aynı şekilde. Evet, sona geldim arkadaşlar. Şöyle buraya 2 tane yapmıştık. 3 tane daha yapacağız. 1 köşeye, 2 ve 3. Burada başladığım yere geliyorum. Bir zincir çekiyorum ve burada bunu koparıyorum. Evet arkadaşlarım, bakın 4 tane şöyle numune olarak gösterdim. Siz 6 taneyi bu şekilde gösterdiğim şekilde ekleyebilirsiniz. Şimdi şu yastığımızın arka kısmına bir bakalım nasıl yapmış arkadaşım. 2 renkten çalışmış. Tek renk de yapılabilir. İsterseniz 2 renk de yapabilirsiniz. Şöyle hemen başlıyorum. 1 2 3 4. 4 tane zincirle başladım. Şöyle başladığım yere bir kaydırma yaparak 3 zincir çekiyorum ve tam ortadan başlamış oluyorum. 3 zincirin yanına 2 tane ikili trabzan yaptım, bakın. Araya 2 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan. İki zincir,
Şöyle 1 2 3 bir zincir çektim, 2 zincir çektim, 3 tane ikili trabzan. Evet, yine burada bakın şu şekilde köşeyi oluşturacağım. Üstüne bir tane aldım. Başlamış olduğum zincirin tepesine geliyorum ve şöyle biraz uzatarak aynı şekilde köşeyi oluşturdum arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Buraya tekrar bakın 3 tane zincirle birlikte ikili trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Aynı yere 1 2 ve 3. Bakın şu şekilde köşeyi tekrar oluşturdum. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Tekrar şu köşeye geliyorum. 1 2 ve 3. Köşede 2 zincirimi çekiyorum. Aynı yere 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde büyütüyoruz. Bir zincir çektim. Yine köşeye geliyorum. 3 tane ikili trabzan. 2 zincir ve tekrar aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar bir zincir, şöyle özellikle hiç ilk defa yapacak arkadaşlarımız için bu arka kısmını da göstermek istiyorum. Çok basit yoksa. Evet, 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzan. Evet, bakın ikinci sırayı da bitirmiş olduk. Arada bir zincirimiz vardı, onu çekiyorum. Şuraya geliyorum ve kaydırma yöntemiyle şu şekilde birleştiriyorum. Bakın böyle. Yine buradan şöyle kaydırarak, bakın ilmek atlatarak diyelim, köşeye kadar gidiyorum. 3 tane kaydırma yaptım. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Buraya 3 zincirin yanına 2 tane ikili trabzan. 2 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan yaparak köşeyi oluşturuyorum. Bir zincirimi çekiyorum, üstüne alıyorum. Şimdi şuraya geliyorum ve bir kafes yaptım. Bir zincir çektim, şuraya geliyorum, bir kafes daha yapıyorum. İkinci kafesim oldu. Bir zincir çektim, şuraya geldim. Bakın, bir kafesi 3 kafese çıkardık. Büyüyor gördüğünüz gibi. Şuradaki bir kafes 3 kafes oldu bakın. Şimdi 2 3. Şu üçüncüyü şöyle yapalım arkadaşlarım. Şuraya değil, direkt köşeye batalım. Evet, şöyle olsun. Köşeler daha güzel dursun. 3 tane yine ikili trabzan. 2 zincir, aynı yere 3 tane ikili trabzan. Evet. Bir zincir çekiyoruz.
Şuraya geliyoruz ve bir ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Yine buraya geliyorum. Bir ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum ve buraya geliyorum. Yine üçüncüyü nasıl yapacaktık? Direkt şuraya içeri girelim. Şöyle 3 tane, bir tane kafesi 3'e çıkardık. Bakın gittikçe büyütüyoruz. Yine 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Buraya geliyorum. Bir zincir çekiyorum. Buraya geliyorum. Bir zincir çekiyorum ve köşeye geliyorum. Ve 3 tane kafes oluşturmuş oluyorum. Bakın bir kafesi 3'e çıkardık. Hep bu mantıkla büyütüyoruz. Bu mantıkla istediğiniz kadar, ne kadar büyüklükte yaptıysanız arkadan da o kadar büyütüyorsunuz. 2 zincir, bir zincir, buraya bir ikili trabzan, bir zincir, buraya geliyorum. Evet, bir zincir ve ne yapıyorum? Şuraya getiriyorum, kaydırmayla buraya birleştiriyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi tek renkle yapacaksanız hep bunu kaydıracaksınız. Bakın şöyle köşeye kadar kaydıracaksınız. 3 zincir çekeceksiniz ve yanına 2 tane ikili trabzan yapıp aynı köşeyi oluşturup biraz önce yaptığım gibi devam edeceğiz. 2 zincir çektim. Tekrar 3 tane ikili trabzan. Çok basit arkadaşlarım. Evet. Bakın köşeyi yine oluşturdum. Bu sefer buradaki 3 kafesimiz 5'e çıkacak. Bakın bir zincir. Şuraya geldim. Bir kafes yaptım. Bir zincir. Bir kafes. Bir zincir. Bir kafes. Bir zincir. Bir kafes. Bir zincir. Ve son kafeste yine köşeye giriyorum ve alttaki 3 tane kafesi 1 2 3 4 5'e çıkardım. Her sırada gittikçe büyüyor arka taraf. Bu mantıkla istediğimiz kadar büyütebiliriz. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz köşeye. 2 zincir çekiyoruz. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi bu sırayı da bitirelim. Renk renk yapmak isteyenler için bir de hani bazen arkadaşlarımız bunu yenisini başlayamayabiliyor. Yeni başlayan arkadaşlarımız. Tek renk yapacaksanız hep bu şekilde devam edeceksiniz. Evet, bu sırada 5-5 kafeslerimiz 5'er 5'er olacak. Bakın. 5. de şu köşeye girmeyi unutmayalım. Bu şekilde sonda görüşelim. Evet, son kısmı yine beraber yapalım. Bir zincir çekiyorum. Buraya birinci kafes. Bir zincir. İkinci kafes. Bir zincir. Üçüncü. Bir zincir çekiyorum. Dördüncü. Bir zincir çektim ve başladığım yere geliyorum ve kaydırmayla bunu buraya bağlıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Aynı renkle devam ediyorum. İlerliyorum.
tam köşeden gösterdiğim gibi 3 zinciri çekiyorum, tekrar başlıyorum. Köşeyi yaparak bunu devam ettiriyorum. Şimdi eğer renk renk yapacaksanız bakın, şöyle köşeye geldiğiniz zaman burada şöyle bir zinciri çektikten sonra bunu koparırsınız. Evet, şimdi köşeden tekrar başlıyorum. Bu ipleri de arada kaybederek şimdi 3 tane zincir çekerek başlayabiliriz. Tam köşeden başlıyorum. Bakın 1. Bu ipi de böyle kaybedin. 2, 3 fazla kalan kısmını da kesersiniz arkadaşlar. Şöyle bunu da bu taraftan gelirken şöyle alta saklayacağım. 2, 3. 3 tane ikili trabzan yaptık. 2 zincir çekiyoruz. Tekrar aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın hiçbir fark yok. Aynı şekilde devam ediyoruz. Köşeyi böyle yaptım. Bir zincir çekiyorum. Geliyorum buraya, bir kafes. Bir zincir. Bir kafes. Bir zincir. Bir kafes. Bir zincir. Bir kafes. Bir zincir. Yani 5 kafesimiz vardı. 7'ye çıkması gerekiyor. Bakalım. Bir zincir. Son kafeste yine hemen buraya içeri gireceğim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı şekilde aynı mantıkla devam ediyorum. Evet. Şurada bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gördünüz mü? Her sırada ikişer ikişer kafeslerimiz artıyor. Bir zincir. Yine köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan. 2 zincir. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7. 7 tane kafes. Bu şekilde devam edecek. Şimdi başladığımız yere kadar gelelim. Bir zincir çekiyorum. Şöyle şu ipi de gelirken altta kaybedelim. Arka tarafta kalsın. Bir zincir. Tekrar bir zincir getiriyorum. Şuraya başladığım yere şöyle bir kaydırmayla bir tane zincir çekiyorum ve burada ipimi koparıyorum. Eğer dediğim gibi tek renkle devam edecekseniz ilmek atlatarak kaydırarak buraya kadar gelip 3 zincir çekip devam ediyorsunuz. Ve hani ben bunu yapmış olsam tek renk yaparım. Güzel bir renk seçip arkasını tek renk yaparım ama böyle de güzel olmuş. Hani herkesin zevki farklı. İki şekilde de yapılabilir arkadaşlar. Şöyle biraz daha küçük yapalım. Şu tam köşeden giriyorum bakın. Tekrar renk değişiminde. Mesela şunu da şöyle
6 alabiliriz. Hemen burada kaybedebiliriz. 1 2 3. Böyle kısa yaparsanız kesmeye de gerek kalmaz. Şunu da şöyle altta yürütelim. Yine köşeyi aynı şekilde oluşturalım. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Kesinlikle anlaşıldığını düşünüyorum. Aynı işlemleri yapıyorum farkındaysanız. Bakın şimdi burada az önce 7 tane kafesimiz varsa şimdi burada 9 tane kafesimiz olacak. Şu diğer köşeye kadar yapalım. Daha sonra kamera arkasında istediğimiz kadar büyütelim. Sonra bitirdikten sonra görüşelim. Şimdi ben bunu diğer yapmış olduğum model kadar büyüteceğim arkadaşlar. Daha sonra fırsat bulursam tamamlarım çünkü. Güzel oldu. Hemen birkaç motif daha ekleyip bir yastık kılıfı oluşturabiliriz. Kırlent oluşturabiliriz. Bir zincir çekiyorum. Yine köşeye geliyorum bakın. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Köşeyi oluşturuyoruz. 2 zincir. Tekrar 3 tane ikili trabzan. Aynı işlemleri yaparak hep bunu istediğimiz kadar büyütebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Her sırada 2 tane artacak. Tabii en son buhar verip bunu biraz da açtığımız zaman çok güzel duracaktır. Şimdi şöyle arkadaşımızın yaptığı kısmı ben size bir daha göstereyim. Gördüğünüz gibi aynı şekilde devam ediyor. Bu ütülenmiş, gayet bakın muntazam duruyor. Ben şurada sadece bir sıra fazla gri ile ördüm. Onu da hani ip koparmak istemezseniz diye size birkaç kez göstereyim diye yaptım. Sizler aynı bu şekilde 1, 2, 3. sıradan sonra diğer renge geçmiş bakın. Ben ise 1, 2, 3, 4. 4 sıra ördüm. Güzel olmuş. Bu şekilde yapabiliriz arkadaşlarım. Ben şimdi bunu büyütüyorum. Ördüğüm kareye göre bunu da büyütüyorum, geliyorum. Şimdi arkadaşlarım ben şöyle yapmış olduğum şu 4 motife göre büyüttüm ve en son şurada ikili trabzanlar geçmiştik ya. Ben de bunun kenarına. Şimdi burada şöyle bakarsınız şu köşelerin dışında şöyle tutun, kaç tane trabzan olduğunu sayın. Aynı şekilde köşelerin dışında buraya da aynı şekilde trabzan sayılarını ayarlayın. Şimdi benim burada 46 trabzanım varmış. Yine burada da 46 trabzan şöyle ayarladım köşelerin dışında. Siz de elinizdeki parçaya göre bunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi bakın. Şu köşe dönüşünü göstereyim. Diğerinde 5 tane trabzanla dönmüştüm. Burada 4 tane ile dönüyorum. Çünkü trabzanları ancak o şekilde denk getirdim. Yani siz bunu elinizdeki sayı sizin farklı olacaktır. Büyüteceğiniz için. İlk ördüğünüzün trabzanları ne kadarsa bu da o kadar olacak. Her kafesin içerisine 2'şer tane giriyorum bakın. En son bunu bitişte yapalım. Bir sıra. Diğerinde de yaptık ya. Bunda da olsun. Daha sonra birleştirme yapacağız. Böyle her birinin içerisine 2'şer 2'şer. Mesela sayıyı ayarlamak için fazlaysa bir tane eksik yaparsınız. Eksikse 3 tane yaparsınız bir yere. Ayarlarsınız. O sıkıntı olmaz. Şimdi her birine 2'şer 2'şer ikili trabzan yapıyorum. Evet. Böyle sona kadar gidelim. Evet, şurada 4 tane sık iğne ile ikili trabzanla dönmüştüm. 2 3 ve 4. Şöyle kaydırma bir zincir. Burada artık ne yapıyorum? İpimi kesiyorum.
Şimdi diyelim ki bakın burada büyüttüğünüz motifleriniz kadar arka tarafı da yaptınız. Şimdi şu ters kısımları içeride kalacak. Burada da ters kısmı içeride kalacak. Şöyle nasıl ekleyeceğinizi göstereceğim şimdi. Şöyle gri rengi alıyorum. Şuradan yine aynı motifleri birleştirdiğimiz gibi bir buradan bir karşı taraftan tüm trabzanların tepesine eksik fazla gelirse ayarlayıverin arkadaşlarım. Bakın. Bir buradan alıyorum, bir de karşıdan alıyorum. Şöyle karşılıklı bunu sık iğneyle tüm çevresini ekliyorum. Karşılıklı bakın bütün trabzanların içerisinde şu köşede 2 taneyle dönebilirsiniz arkadaşlarım. Aynı yere 2 ya da 3 yapabilirsiniz. Şöyle rahat bir şekilde dönün. Daha sonra karşılıklı bir buradan bir karşıdan. Bakın bir buradan bir karşıdan alarak çok güzel oldu bakın. Bu şekilde tüm çevresine şöyle buradan devam edelim. Daha sonra buraya, sonra yastığımızı şuradan yerleştirelim ve bunu bu şekilde kapatalım. Sonda keselim ipimizi. Bu şekilde bir kapatma güzel oldu bakın, yakıştı arkadaşlarım. Evet, ben tüm püf noktalarını bu videonun içerisinde sizlerle paylaştım. Daha fazla göstermenin bir anlamı yok. Bu şekilde gidecek. En son yastığı konduktan sonra tekrar örmeye devam edeceğiz. Şurada da koparacağız. Yani yine tığla burayı dikmiş, kapatmış olacağız aynı şekilde. Evet arkadaşlarım, umarım videom anlaşılır olmuştur. Şimdi ben bunu bir fırsat bulduğum zaman da bunu 9'a çıkaracağım. Şu arkadakini de büyüteceğim ve bu boşa gitmemesi için böyle bir yastık haline getireceğim ben bunu. Kırlent haline getireceğim. Renkler de çok hoş oldu. Gerçekten de çok hoşuma gitti. İnşallah, ama şu anda yaptığım her şeyi büyük bir parça olarak yapamıyorum. Çünkü çok fazla işim var. Çok yoğunum arkadaşlarım, biliyorsunuz. Aynı zamanda da çalışıyorum. Dolayısıyla ancak bu 4 taneyle size gösterdim. Fakat tüm püf noktalarını da göstermiş oldum. Siz bu şekilde büyüteceksiniz bunu. Evet. Umarım videom anlaşılır olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı da unutmayın lütfen. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.